Ben hipoglisemi hastasıyım. Sürekli bir tatlı atağım oluyor. Akşam bir vakitte sürekli tatlı krizine giriyorum. Bir kişinin hipoglisemik atak geçiriyor olması ya da bahsettiğimiz şeker arzusu onun için bir vücudun acil enerji kaynağıdır. Termojenik etkisiyle yağları kolaylıkla enerjine hizmetkar edersin ve bunun sayesinde hipoglisemik atakları yaşamazsın. Kilo verememenin asıl sebebi sizce metabolizma mı yoksa disiplin eksikliği midir? Senin enerji sistemin son derece yorgun düşüyor. Artık enerji üretemeyen bir vücudun oluyor. Ben bu enerji üretemeyen vücutla halsizleşiyorum, yorgunlaşıyorum, saçlarımı döküyorum, cildimi kurutuyorum. Diyet yapıyoruz, halsiz düşüyoruz. Hiçbir şey yapamayacak hale geliyoruz. Bekliyoruz ki kilo verelim. Bu da sizin tuzağınız. O halde siz sadece vücudunuzun enerji sistemini bloke etmiş olan halsiz ve yorgun, artık yaşama sevincini yitirmiş bir sen oluyor. Şekeri tamamen bırakmak diyabet riskini azaltır mı yoksa daha fazlası mı gerekir? Mesela ben biliyorsunuz hocam hipoglisemi hastasıyım ve sürekli bir tatlı atağım oluyor. Gün içinde acıktığımı hissetmiyorum, açlığım bir anda bastırıyor ve mesai sonrası veya akşam bir vakitte sürekli tatlı krizine giriyorum. Bunun için bir sebep mesela ne olabilir öneriniz olarak? Bir kişinin hipoglisemik atak geçiriyor olması ya da bahsettiğimiz şeker arzusu onun için bir vücudun acil enerji kaynağıdır. Bu acil enerji kaynağının nereden temin edeceğiyle ilgili sorunun cevabını bulabilmesiyle ilişkili bir kaliteli hayat yaşar. Eğer ben hipoglisemik ataklar yaşıyorum diye çantanda meyve taşıyorsan, incir taşıyorsan, kayısı taşıyorsan seni alkışlarım. Çantanda gofret taşıyorsan, bisküvi taşıyorsan, çikolata taşıyorsan veyahut da böyle glisemik indeksi çok yüksek ama anlık öyle senin şekerini yükseltecek diye düşündüğün bir şey, paketli bir şey taşıyorsan o zaman da senin burada yaşadığın bir talihsizlik var derim. Dolayısıyla sen talihsizliklerden çık, tam aksine bahtı açık, bedeninin her an yediğinde bile şifalanacağı, katkı sunacağı, onarılma katkısı olacak tatlılarla bu süreci yönetmeyi öğren. Ve gelelim birazcık bu konuyu neden yönetemediğimiz kısmına. Bir kere glisemik indeksi yönetemediğimizden tatlı krizleri yaşadığımızı biliyor musun? Yeterince lifli beslenmediğin için tatlı krizleri yaşadığını biliyor musun? O zaman ben senin beslenme biçiminde daha fazla life yer vermen gerektiğini hatırlatırım. Daha fazla lifli beslenmelisin. Vücudunun enerjiye ulaşabilmesinin yollarını açık tutmalısın. Beden enerjisel yolaklarını genelde mikrovasküler dolaşımının yetersizliğinden kaynaklanır. Yani dolayısıyla insanlar yağ rezervlerini güçlü kullanamadığından bu sorunları yaşar. Derin nefesler almak, güçlü sular içmek bu konuda harika bir yardımcıdır. Senden tavsiyem şu. Böyle süreçlerde zencefili ve özellikle ananası biraz da balı karıştır. Biraz yeşil elma ekleyebilirsin. Bunu 2 bardak suyla robottan geçir. Miktarını şöyle söyleyeyim sana. Bir parmak kadar zencefil, bir halka kadar ananas, bir tane de kivi de isterseniz ekleyebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kadar da keten tohumu eklenebilir. Buradaki dengeleyici unsur olarak. Ve bir çay kaşığı bal, yanına da varsa 10-15 tane de taç safran. Bunu biraz kaya tuzu da eklenmesi gerektiğini hatırlatayım. Bir yarım çay kaşığı kaya tuzu da ekle buna. Ve bunu robottan geçir. Bu yaptığın şeyde 3 bardak çıkar tahminen. Her gün 1 bardağını iç. Buzdolabında bozulmaz bu. Bunun içtiğin zaman dilimlerinde bu bahsettiğimiz glisemik indeksi liflerle yönetilmiş mükemmel bir içecek buluyorsun. Termojenik etkisiyle yağları kolaylıkla enerjine hizmetkar edersin ve bunun sayesinde hipoglisemik atakları yaşamazsın. Son soruma geliyorum hazırsanız. Evet. Kilo verememenin asıl sebebi sizce metabolizma mı yoksa disiplin eksikliği midir?
Ben kilo verememenin asla bir disiplinsizlik sebebiyle olduğunu düşünmüyorum. Kilo verememenin sebebi aşırı disiplin olabileceğini de düşünüyorum. Ne demek istedim? Anksiyete aşırı disiplinden geliyor. Ve anksiyetenin sonucu kortizon etkisine giriyor. Ve danışanlarıma hep söylediğim bir cümle vardır. Senden asla %100 başarı beklemiyorum. %70'i geçmemeni daha büyük bir başarı olarak kabul ediyorum. %30'luk esneklik alanı huzur alanıdır, güven alanıdır. Kişi bu alanı bulamıyor. Sürekli hata yaptım, yanlış yaptım. Hata yaptım, yanlış yaptım. Ay kaçırdım, ay kaçırdım. Şu kadar proteindi, ay vah, eksik aldım. Ay, yok fazla aldım. Yani maymuna dönüyoruz. Bir kere multidisipliner diyet programları kadar kilonun önünde daha ciddi bir engel görmeyin. Bir kere o multidisipliner yapılardan bir çıkmanızı isterdim. Huzur ve rahat ve güven ortamını yakalayın. Ve en büyük hatalardan bir diğeri bence soğutucu gıdalarla kilo vermeye çalışıyorsunuz. Yani en soğutucu gıdalar en düşük kalorili olanlar. Maydanoz, salatalık, limon, marul, kıvırcık. Bu ürünlerle gününü geçirdiklerinde bunun büyük bir başarı olduğunu sanıyorlar. Bunlar mitokondriyal sisteme enerji üretme mesajı iletirken senin enerji sistemin son derece yorgun düşüyor. Artık enerji üretemeyen bir vücudun oluyor. Ben bu enerji üretemeyen vücutla halsizleşiyorum, yorgunlaşıyorum, saçlarımı döküyorum, cildimi kurutuyorum ve adetlerimin döngülerini bozuyorum. Tüm bu döngülerin her biri seni gerçekten çok ama çok böyle ciddi multidisipliner olduğunda daha da şiddetli oluyor. Ben bu süreci kesinlikle senden istediğim sakin ol, relax ol ve termojenik gıda gruplarıyla kilo vermeyi başarı olarak hem sürdürülebilir bulacaksın hem de son derece keyifli ve mutlu olacaksın. Nedir termojenikler? Başta zencefildir, kekiktir, tarçındır, adaçayıdır, kimyondur, pul biberidir, karabiberdir. Termojenik gıdaların başında turpgiller vardır, roka vardır, lahanagiller vardır ve bunların her biri salatalarınızda kullanıldıkça, mesela havuç, kırmızı pancar, bunları salatalarınızda kullandıkça termojenik etkilerini de artırıcı küçük dokunuşlar yaparsanız, kırmızı pancarlı, havuçlu, turplu veya kerevizli salataları yaptığınızı düşünün. Hem lezzetli olur, hem besleyici olur, hem de termojenik etkileriyle daha güçlü bir şekilde yağları yakabilme becerisini geliştirirsiniz. Dolayısıyla sizin odağınıza yapacağınız en doğru şey termojenik gıdaları artır ama vücudun enerji sistemini söndüren gıdaları azalt. Bence bu hatayı da çok sık yapıyoruz. Bir diğer konu, üçüncüsü, kilo verirken yaptığımız en büyük hatalardan birisi, kesinlikle bazı davranış modellerini halen anlamamışız. Mesela nefesin gücünün farkında değiliz. Güçlü suyun farkında değiliz. Egzersizleri bu konuda entegre etmekte genelde tembellik ediyoruz. Ve saunanın gücünü çok hatırlamıyoruz. Saunanın gücünü kullanmıyoruz. Bunlar termojenik davranışlardır. Biz diyet yapıyoruz, halsiz düşüyoruz. Hiçbir şey yapamayacak hale geliyoruz. Bekliyoruz ki kilo verelim. İşte bu da sizin tuzağınız. O halde siz sadece vücudunuzun enerji sistemini bloke etmiş olan halsiz ve yorgun, artık yaşama sevincini yitirmiş bir sen oluyor. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz hocam bu bilgiler için. O zaman kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Evet.